Bunu yakalayabilirseniz eğer gerçekten istikrarla kâr eden bir trader olacaksınız. Herkese tekrardan merhaba. Bu videonun konusu profesyonel trader gibi düşünmek ve olmak. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. Şimdi benim sizlere birkaç sorum var. Bugüne kadar kaç işleme girdiniz? Başarı oranınız nedir ve neden? Hangi piyasalarda daha başarılısınız? Neden? Long işlemlerde mi daha başarılısınız? Short işlemlerde mi daha başarılısınız? Neden? Geçmişte hangi tarihlerde daha başarılı oldunuz? Neden? Bu soruların cevabı elinizde var mı? Bugüne kadar bunu yapmadıysanız bugün bir milat olsun. Bundan sonra yapmanın ve düşünce tarzımızı değiştirmenin ne gibi faydaları olacağını bu videoda hep birlikte göreceğiz. Biliyorsunuz şirketler ne yapar? Muhasebe kaydı tutarlar. Bu kaydı tutmanın sebebi nedir? Çünkü şirketin geçmişte yaptıkları, geçmişteki başarıları geleceğinin bir teminatıdır. O sebepten muhasebe kaydı tutulur. Geçmişte ne yaptıysak gelecekte de onun bir benzeri olacaktır. Geçmişte başarılıysak gelecekte de başarılı olacağız demektir. Geçmişte kar ediyorsak, karlılığımızı da artırarak devam ediyorsak gelecekte de buna benzer şeyler olacak demektir. Geçmişte ne kadar kar ettim? Geçmişte ne kadar vergi ödedim? Geçmişte ne kadar maaş ödedim? Ne kadar SGK ödedim? Ne kadar kira ödedim? Ne kadar borç ödedim? Ne kadar alacağım var? Bunların her birinin kaydı tutulur ki şirketin durumu sürekli olarak belli olsun diye. Bir sürü kişisel gelişim videosu var biliyorsunuz. Bunu eviniz içinde yapın derler. Çok doğrudur. Evime ne kadar para geldi? Ben pazarda ne kadar para harcadım, markette ne kadar para harcadım, ne kadar kira ödedim, ne kadar kredi ödedim, fuzuli harcamalarım neler, gerekli harcamalarım neler, bunların her birinin kaydının tutulması lazım derler evinizin ekonomisi için. Doğrudur. Çünkü geçmişte yaptıklarımız da geleceğe burada ışık tutacaktır. Peki biz girdiğimiz işlemlerde, trade'lerde girdiğimiz işlemlerin kaydını kuydunu tutuyor muyuz? İngilizce buna journaling deniyor. Günlük kaydı tutma. Peki bu journaling'i ne için yapmamız gerekiyor ve nasıl yapmamız gerekiyor? Hep birlikte onları konuşalım. Biliyorsunuz daha önceki yaptığım bir videoda bozuk para deneyini anlatmıştım. Yazı tura atarak risk yönetimiyle nasıl istikrarlı olarak kazanç sağlanacağını Mark Douglas'ın yaklaşımıyla incelemiştik. Şimdi orada yaptığımız o journaling'in birazcık daha içerisine girelim. Bakalım bize neler söyleyebilir, neler yapabilir? Bunu hep birlikte araştıralım. Şöyle bir senaryo çıktı. Ben girdiğim işlemlerin kaydını tutmaya başladım. Şu L yazdıklarım kaybettiğim trade'ler, win yazdıklarım da kazandıklarım. Ben burada şu soruyu arıyorum aslında. Ben kaç tane işleme girdiğimde kar yazıyorum? Aradığım soru bu. Bu soruyu ararken bana bunun sağlıklı bir veri sunabilmesi için bunlardan çok tane olması lazım. Böyle 20-30 tane ile olmaz. Şöyle bir 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane, 10.000 tane kaç tane varsa elimde. Ne kadar elimde böyle veri varsa bana daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Şimdi bir incelemeye başladım. Baktım dedim ki ben şu 10 taneyi aldığımda acaba artı yazıyor muyum? Baktım 10 taneye. Bunda artı yazmış. Baktım bunda artı yazmış. Baktım eksi yazmış. Baktım artı yazmış. Baktım eksi yazmış. Şunu anlıyorum o zaman. Ben kullandığım stratejimle, prosesimle, risk yönetimimle, oyun planımla her şeyi doğru yaptığımızı farz ediyoruz. Bunlar ön koşullar. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da söylemiştim. Bu ön koşulların her şeyini doğru yaptığımızı düşündüğümüzde demek ki ben 10 tane işleme girdiğimde kar yazmıyorum demektir. Hemen bakıyorum acaba 15'erli incelesem bana bu kar yazıyor mu? 20'şerli baktığımda yazıyor mu? 30'arlı baktığımda yazıyor mu? Kaç tane trade'e girdiğimde, kaç tane seri tamamladığımda artı yazdığımı tespit edebilirsem eğer
istikrarlı kazanç sağlayan bir trader olacaksınız. Garanti veriyorum. İşte profesyoneller böyle düşünüyorlar. Profesyoneller böyle bakıyorlar. Profesyonellerin çalışma tarzı böyle. Onlar girdikleri işlemlerde bir kere stop oldu, 2 kere oldu, 3 kere oldu, 4 kere oldu. Bizim gibi dövünmüyorlar böyle. Çünkü profesyonel bilir. Daha yolu var. Daha tamamlaması gereken trade'ler var. Aynı işi yapmaya devam eder. Onun için sadece o gün kötü geçmiştir. O bilir devamında kazanç sağlayacağını. Profesyoneller böyle bakıyorlar işte. Biz de böyle bakabiliriz. Bunu yakalayabiliriz. Bunu yakalayabilirseniz eğer gerçekten istikrarlı kâr eden bir trader olacaksınız. Kolay mı? Kolay olduğunu söylemedim. Ben 32 yaşındayım. Daha hiç kolay bir şey görmedim. Kolay değil elbette. Yani bir emek verilecek. Ama gözümüzde büyüttüğümüz kadar da zor bir şey değil. Şimdi hep birlikte bu kaydı nasıl tutmamız gerekiyor? Biraz da onunla ilgili konuşalım. Biz sadece burada kazandık mı, kaybettik mi, loss win yazdık. Şimdi birazcık içerisine girelim ve nasıl yapılması gerektiği ile alakalı birazcık konuşalım. Biliyorsunuz bilgisayarda Excel var. Excel sayfası açacaksınız bir tane. Yukarı yazacaksınız. Hangi paritede işlem yapıyorsun? Hangi piyasada? Ne bu piyasa? Bu İşte buğday mı, pamuk mu, ne bileyim Bitcoin mi, endeks mi, hisse senedi mi neyse onu yazacaksınız. Giriş tarihin ne? Çıkış tarihin ne? Long mu, short mu? Risk kazanç oranın ne? Ondan sonra ne bileyim ne kadar değişken varsa işte. Prosesinizdeki tüm değişkenleri içermesi gerekir yapılan journaling'in. Mutlaka bu girdiğiniz işlemlerin resimlerini de koyun. Girmeden önce işlemi açtığınızda ve işlem bittiğinde bunların resimlerini de kaydedin. Nasıl yapacağız onu? Şimdi burada full ekran açtık. Şurada yukarıda bir yerde fotoğraf makinesi simgesi var. Ona tıkladığınızda bunun fotoğrafını çeker. Size link olarak da verir o fotoğrafı. Mutlaka o journaling'in içine bu fotoğrafı da kaydedin. Şurada bir yerde text açabiliyorsunuz. İşleme girdiğinizde mutlaka düşüncelerinizi o tekste yazın. Yani text dediğimiz yazı yazma kutucuğu. Bu işlemi niye açtınız? Ne gördünüz? Ne planladınız? Bunların her birinin kaydını tutun. Mutlaka psikolojinizi yazın mesela. O gün nasıl hissediyorsunuz? Psikolojiniz nasıl? FOMO'da mı açıyorsunuz işlemi? Değil misiniz? Mutlaka bunların da kaydını tutun. Bu kayıtların her birini tuttum ben. Bu kayıtlar benim ne işime yarayacak? Diyelim ki baktım geçmiş tarihlerde, şu tarihlerde işte şu paritede ben başarılı olmuşum. Oradaki yapıya bakıyorum. Buradaki yapıda ben doğru bir şey, düzgün bir şey düşünmüşüm. Gelecekte de aynı yapı kendini tekrar ederse, aynı yerde aynı işlemi yaparsam başarılı olma ihtimalimi arttırmış oluyorum. Bu işe yarayacak. Sizin soracağınız bir sürü soruya cevap verecektir. Emin olun, bir sürü soruya cevap verecektir o yaptığınız journaling, tuttuğunuz ayrıntılı kayıt. Mutlaka journaling'i bir genel anlamda tutun. Girdiğiniz tüm trade'ler için tutun. Bir de işlem yaptığınız piyasa başına da tutun. O piyasada başarılı mısın, değil misin? Uyguladığın strateji o piyasada güzel işliyor mu, işlemiyor mu? Hatalar neler? Bu loss'lar oluyor. Bu loss'lar neden oluyor? Win'lerdeki başarımı artırabilir miyim? Başarı sayımı artırabilir miyim? Başarılı olduklarımda daha fazla kar alabilir miyim? Bir sürü soruya cevap verecektir yaptığınız bu journaling. Şimdi diyeceksiniz ki geçmişte ben böyle bir kayıt tutmadım. Benim elimde böyle bir data yok. Ben bu datayı oluşturuncaya kadar ben burada parayı bitirirsem ne olacak? Çok haklısınız. İşte bu sebepten dolayı ben diyorum ki ya çok konservatif bir rakamla bunu yakalayabilmek lazım öncelikli olarak. Yani sizi üzmeyecek bir rakamla bu işi yapmak lazım. Ya da paper trading öneriyorum. Paper trading dediğimiz gerçek parayla yapılmayan trading var ya, demo hesaplarda yapılan trading. Onda da oluşturulabilir ama onda bir sıkıntı var. Onda psikolojik faktörler işin içerisinde çok fazla olmayacaktır. Çünkü gerçekten para kaybetmediğiniz için size orada sağlıklı bir veri çıkarmayabilir. Onu gerçek anlamıyla düzgün bir şekilde yapılırsa, yani gerçek paraymış gibi davranarak o iş yapılırsa o zaman düzgün bir veri çıkarabilir. Bu herkesin yapısına uymayabilir. Baştan onun uyarısını yapayım. Yapmaya başladık diyelim ki, başka bir senaryo çizelim, yazalım buraya, bir ona bakalım hep birlikte. Şimdi diyelim ki journaling'i tutmaya başladık. Şöyle bir senaryo çıktı ortaya. Bir sıkıntı var burada. Yani 30 tane işleme girmişim, 3 tane win yapmışım. 3 kez burada kazanabilmişim sadece. Burada bir sıkıntı var. Bir şey var burada. Yani düşünsenize, benim bu cendereden çıkabilmem için burada şöyle düşünün. 30 tane işlem var. Bu 30 tanenin 27 tanesi loss olmuş. Her 27 tane de piyasaya 1 TL verdiğinizi düşünün. Bu eksi 27 lira kayıp demektir.
Doğru değil mi? Benim bu winlerde buradan başarılı çıkabilmem için 1'e 10'luk trade'ler başarmam lazım ki o zaman bu işten artıyla çıkabilirim. Yani 1 lira risk aldığım trade'den 10 lira hedeflemem gerekir. Onda da şöyle bir durum var. 10 aldım, artı 30 yazdı mı burası? Totalde burası 3 TL artı 3 TL kar yazdı mı? Yazdı. Bu 3 TL bu kadar işlemin maliyetini bile karşılamaz. Bir ikinci konu daha var. 1'e 10'luk bir trade'i başarmak kolay mı? Çok zor. Her zaman karşılaşabileceğiniz bir şey değil o. 1'e 10'luk trade'i başarmak çok zor. Demek ki burada bir şeyler yanlış gidiyor. Bir sıkıntı var burada. Bir problem var burada. Ne o problem? Ben bilemem ne olduğunu ama bunu ayrıntılı bir şekilde tuttuysanız, tüm değişkenlerinizi içeriyorsa yapılan ortak hataları o tuttuğunuz journaling'de görebilirsiniz. Belki de minicik bir hata var, küçücük bir hata var, size böyle bir sonuç çıkarıyor. O hatayı tespit edip giderirseniz belki de resim böyle olmayacak bir dahakine. Şimdi hep birlikte şu örneğe bakalım. Burada benim şu yazdığım rakamlar, bunlar benim stop mesafelerim pip olarak, pip cinsinden. Bir şey benim burada dikkatimi çekiyor. 25 pip ve altında stop koyduğumda, genellikle genel resme baktığımda 25 pip ve altında stop koyduğumda pozisyonlarım loss oluyor. Kayıp yaşıyorum. 25 pip ve üzerine koyduğumda win oluyor. Acaba diyorum gerçekten öyle mi? Her birinin kaydı var, ayrıntılı kayıtları var, resimleri var elimde. Hemen gidip bakıyorum. Acaba ben girdiğim işlemde burada 25 pip ve üzerine stop koysaydım o pozisyonları benim istediğim yönde taşıyabilir miydim? Bu girdiğim işlemlerde stop olduğumda acaba istemediğim yönde mi ilerlemiş devamında yoksa beni stop edip gitmiş mi istediğim yöne? Bunları kontrol ediyorum. Eğer böyle bir şey tespit edersem bir daha aynı hatayı yapmıyorum. Acaba benim stop mesafem volatiliteye yenik mi düşüyor? Bunun araştırmasını yapıp tespit ettikten sonra gelecekte aynı hatayı yapmıyorum. Şimdi soruyorum. Eğer ben böyle bir kayıt tutmasaydım böyle bir hatayı gözlemleyebilir miydim? Mümkün değil, gözlemleyemezdik. İşte kayıt tutmanın önemi buradan çıkıyor. Kullandığımız stratejiyi geliştirmenin yolu buradan geçiyor. Geçmişteki hatalarımızı görmek ve onları tekrar etmemek. Geçmişte başarılı olduklarımızı görmek ve onlara daha çok odaklanmak. Hesabınıza bakarak başarılı mısınız, değil misiniz? Bunu tespit edemezsiniz. Ama bir önceki kısımda anlattığım gibi kaç tane işleme girdiğinizde size kar yazdığını tespit edebilirseniz, bunu yakalayabilirseniz gerçekten o zaman psikolojiniz bozulmadan da bu işi yapabilirsiniz. Düşünün. Girdim loss oldu. Girdim loss oldu. Loss oldu. Loss oldu. Biliyorum. Ben biliyorum devamında kar edeceğimi. Çünkü bundan çok tane inceledim ben. Diyorum ki ben işte 20 taneye girdiğimde kar edeceğim. 25 taneye girdiğimde kar edeceğim. Bir ikinci konu daha var anlatmam gereken. Bu grupları tespit ettikten sonra bilmemiz gereken bir şey var. Bunların hangilerinin win olacağını, hangilerinin loss olacağını bilmiyoruz. İkinci bir konu daha var. Ne kadar kazanacağımızı bilmiyoruz. Bir bilinmeze oynuyoruz. Bu işi yapıyorsak bunu kabul etmemiz lazım. Ne kadar kazanacağımızı bilmiyoruz. O seriyi tamamladığımızda bize 5 lira kar yazabilir, 50 lira kar yazabilir. Yani arasında böyle bir açıklık olabilir. Benim tek bildiğim şey şu. Ben bundan yüzlerce tanesini inceledim ve tespit ettim. Evet, ben şu kadar rakamda işlem tamamladığımda kar yazacağım. Nasıl peki? Aynı risk yönetimimle, aynı stratejimle, aynı prosesimle, aynı disiplin kurallarımla, aynı oyun planlarımla. Değerli trader dostum, arkadaşım, bu videoyu sonuna kadar izledin, bana katlandın. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Bu videoyu izleyenleri 150 gruplara ayırsak, bu işte başarı oranı %1. Bunu biz biliyoruz. O 150 grupların içerisinden sadece bir kişi bunu adam akıllı yapacak, bir kişi kendini geliştirecek, bir kişi istikrarlı kazanç sağlayan consistent trader olacak. Acaba o kişi sen olacak mısın? Ben olurum, başarırım bunu diyorsan hiç çekinme, açıklamalara yaz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.